Büyük Selçuklu Devleti, 11. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar Orta Doğu'da büyük bir etki bırakmış, siyasi, kültürel ve ekonomik anlamda önemli bir güç olmuştur. İslam dünyasını birleştirip koruma görevini üstlenmiş, aynı zamanda Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinde kilit bir rol oynamıştır. Malazgirt Savaşı gibi dönüm noktası olan zaferlerle, tarihin akışını değiştirmiştir. Büyük Selçuklu Devleti'nin önemi, sadece askeri başarılarıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda bilim, sanat, mimari ve eğitim alanlarında da büyük gelişmelere imza atmışlardır. Nizamülmülk gibi büyük vezirlerin rehberliğinde, nizamiye medreseleri kurulmuş ve bu medreseler İslam dünyasının en önemli eğitim kurumları haline gelmiştir. Selçukluların kurduğu devlet düzeni, daha sonraki İslam devletleri için bir model teşkil etmiştir. Bugün, Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşundan yıkılışına kadar olan süreci detaylı bir şekilde ele alacağız. Öncelikle, Selçuk Bey ve onun oğullarının Orta Asya'dan başlayarak İslam dünyasında nasıl yükseldiğini göreceğiz. Ardından, Dandanakan Savaşı ile birlikte Büyük Selçuklu Devleti'nin resmi olarak kuruluşuna tanıklık edeceğiz. Tuğrul Bey ve Alparslan'ın zaferleri, Melikşah döneminin ihtişamı ve Nizamülmülk'ün yönetim anlayışı ile Büyük Selçuklu Devleti'nin altın çağına değineceğiz. Bu süreçte devletin ekonomik, kültürel ve bilimsel katkılarına da odaklanacağız. Ayrıca, Haçlı seferleri ve Moğol istilası gibi dış tehditlerin devlet üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. Selçuk Bey, Selçuklu Devleti'nin temellerini atan ve adını devlete veren kişidir. 10. yüzyılın sonlarına doğru, Orta Asya'nın bozkırlarında güçlü bir aşiret lideri olarak öne çıkmıştı. Selçuk Bey, Oğuzların kınık boyuna mensuptu ve bu boyun lideri olarak, cesareti ve zekasıyla tanınmaktaydı. Selçuk Bey'in yönetiminde kınık boyu, çevresindeki diğer kabilelere karşı üstünlük sağlamış ve güçlenmiştir. Selçuk Bey'in 4 oğlu vardı. Mikail, Arslan, Musa ve Yusuf. Bu 4 kardeş, babalarının izinden giderek Selçuklu ailesinin gücünü ve etkisini daha da artırmışlardır. Mikail'in oğulları Tuğrul ve Çağrı Beyler, Selçuklu Devleti'nin kurucu liderleri olarak tarih sahnesine çıkmışlardır. Selçuk Bey'in yönetiminde güçlenen Selçuklu ailesi, Orta Asya'nın sert iklimi ve göçebe yaşamının zorlukları nedeniyle yeni yurt arayışa girmiştir. Selçukluların Orta Asya'dan göçleri, Türklerin tarih boyunca süregelen büyük göç hareketlerinin bir parçasıdır. Bu göçler sırasında Selçuklular, öncelikle Hazar Denizi'nin doğusundaki bölgelere yerleşmiş, daha sonra batıya doğru ilerleyerek Horasan bölgesine ulaşmışlardır. Horasan, Selçuklular için stratejik bir öneme sahipti. Bu bölge, zenginliği ve ticaret yollarının kesişim noktası olması nedeniyle, Selçukluların güçlenmesine büyük katkı sağlamıştır. Horasan'a yerleşen Selçuklular, burada hem askeri hem de ekonomik olarak güçlenmiş ve İslam dünyasında önemli bir aktör haline gelmişlerdir. Selçukluların İslamiyet'i kabulü, Türk-İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Selçuk Bey, kendisi Hristiyan veya Şamanist inançlara sahip olmasına rağmen, torunları Tuğrul ve Çağrı Beyler İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Bu kabul, Selçukluların İslam dünyasında hızla yükselmesine ve Müslüman toplumlar tarafından kabul görmesine zemin hazırlamıştır. Selçuklular, İslamiyet'i kabul etmelerinin ardından, İslam'ın koruyucusu ve yayıcısı olarak hareket etmişlerdir. Bu sayede, Selçuklu Devleti, İslam dünyasında siyasi ve dini bir liderlik rolü üstlenmiştir. Selçuklular, İslam dünyasının içindeki mezhep çatışmalarına son vermek ve İslam birliğini sağlamak amacıyla Abbasi halifeliği ile yakın ilişkiler kurmuşlardır. Selçukluların tarih sahnesindeki en önemli dönüm noktalarından biri Dandanakan Savaşı'dır. Bu savaş, Selçuklu Devleti'nin resmi olarak kuruluşunu ilan ettiği ve Gaznelilere karşı kesin bir zafer kazandığı kritik bir dönüm noktasıdır. Dandanakan Savaşı, 23 Mayıs 1040 tarihinde, bugünkü Türkmenistan sınırları içerisinde yer alan Merv yakınlarındaki Dandanakan Kalesi'nde gerçekleşti. Bu savaşın öncesinde, Selçuklular, Gazneli Devleti'nin yönetimindeki Horasan bölgesine sürekli olarak akınlar düzenliyorlardı. Gazneliler, Selçukluların bu akınlarını durdurmak ve onları kontrol altına almak amacıyla büyük bir ordu toplamıştı. Savaş, Selçukluların liderleri Tuğrul ve Çağrı Beyler ile
Gazneli Sultanı Mesud arasında cereyan etti. Gazneliler, sayıca üstün olsalar da, Selçuklu ordusunun üstün stratejik yetenekleri ve manevra kabiliyeti karşısında zor durumda kaldılar. Selçuklular, çevik süvari birlikleriyle Gazneli ordusunu yıpratarak, düşmanı Dandanakan kalesine kadar çekilmeye zorladılar. Sonunda Selçuklu ordusu, Gaznelileri kesin bir yenilgiye uğrattı. Gazneli Sultanı Mesud, savaş alanından kaçmak zorunda kaldı ve bu mağlubiyet, Gazneli devletinin zayıflamasına ve Selçukluların bölgedeki hakimiyetini pekiştirmesine yol açtı. Dandanakan zaferi, Selçukluların bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkışını simgeler. Tuğrul ve Çağrı Beyler, zaferin ardından kendilerini Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarları ilan ettiler. Selçukluların zaferi, İslam dünyasında yeni bir güç dengesinin oluşmasına yol açtı. Selçuklular, İslam dünyasının koruyucusu ve lideri olarak tanınmaya başladılar. Bu da onların siyasi ve dini otoritelerini pekiştirdi. Dandanakan zaferinden sonra, Selçuklular Horasan bölgesinde istikrarı sağladılar. Bu bölge, Selçuklu Devleti'nin merkezi haline geldi ve buradan yayılan Selçuklu gücü, kısa sürede geniş bir coğrafyaya hakim oldu. Zaferden sonra, Selçuklular sadece askeri başarılarla değil, aynı zamanda kültürel ve bilimsel katkılarıyla da öne çıktılar. Nizamiye medreseleri gibi eğitim kurumları kurarak, İslam dünyasında önemli bir entelektüel canlanmaya öncülük ettiler. Selçuklu Devleti'nin tarihi boyunca, Bağdat'ın fethi ve Abbasi halifeliği ile ilişkileri, hem Selçuklular hem de İslam dünyası için kritik öneme sahip olmuştur. Bağdat'ın fethi, Tuğrul Bey'in liderliğinde gerçekleşti ve Selçuklu Devleti'nin İslam dünyasında siyasi ve dini liderliğini pekiştiren önemli bir olay oldu. 1055 yılında, Selçuklu orduları Bağdat'a doğru ilerledi. Bu dönemde Abbasi halifeliği, siyasi olarak zayıflamış ve Büveyhoğullarının kontrolü altına girmişti. Abbasi halifesi Kaim bi Emrillah, Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'den yardım istedi. Tuğrul Bey, bu çağrıya olumlu yanıt vererek, 1055 yılında Bağdat'a girdi ve Büveyhoğullarına son verdi. Bu fetih, Selçukluların İslam dünyasında siyasi bir güç olarak tanınmasını sağladı. Bağdat'ın fethi, aynı zamanda Selçuklu Devleti'nin Abbasi halifeliği üzerindeki koruyucu rolünü pekiştirdi ve Selçuklular, İslam dünyasının koruyucusu olarak kabul edilmeye başlandı. Bağdat'ın fethinden sonra, Selçuklular ve Abbasi halifeliği arasında güçlü ve simbiyotik bir ilişki gelişti. Bu ilişki, hem dini hem de siyasi boyutlarıyla dikkat çekicidir. Selçuklu sultanları, Abbasi halifesinin dini otoritesini tanıyarak, İslam dünyasında birliği ve istikrarı sağlama görevini üstlendiler. Bu düzen, İslam dünyasında uzun süreli bir istikrar sağladı. Selçuklular, Abbasi halifeliğini siyasi ve askeri açıdan desteklediler. Büveyhoğulları ve diğer tehditlere karşı halifeyi korudular. Bu koruma, Abbasi halifeliğinin siyasi otoritesini yeniden kazanmasına ve dini liderlik rolünü sürdürmesine yardımcı oldu. Selçuklular, Abbasi halifeliği ile işbirliği içinde, İslam dünyasında eğitim ve kültürel gelişime büyük katkılarda bulundular. Nizamülmülk tarafından kurulan Nizamiye medreseleri, bu işbirliğinin en önemli örneklerinden biridir. Bu medreseler, İslam dünyasında bilim, felsefe ve din alanlarında önemli ilerlemeler kaydedilmesine olanak sağladı. Selçuklu sultanları, Abbasi halifeliğinin yönetim yapısını güçlendirmek için idari reformlar gerçekleştirdiler. Adaletin sağlanması ve halka hizmet sunulması konusunda önemli adımlar attılar. Bu reformlar, Abbasi halifeliğinin otoritesini yeniden tesis etmesine yardımcı oldu. Selçuklu Devleti'nin tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri de, Sultan Alparslan'ın tahta çıkışıdır. Alparslan, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarıdır ve cesareti, liderlik yetenekleri ve stratejik zekasıyla tanınır. Alparslan, 1063 yılında, amcası Tuğrul Bey'in ölümünden sonra tahta çıktı. Tahta çıktığında, Selçuklu Devleti, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan geniş bir coğrafyada hüküm sürüyordu. Ancak devlet, iç karışıklıklar ve dış tehditlerle karşı karşıyaydı. Alparslan, bu zorluklarla başa çıkmak için güçlü bir liderlik sergiledi. Tahta çıkar çıkmaz,
iç karışıklıkları bastırarak devletin iç huzurunu sağladı. Ayrıca, güçlü bir ordu oluşturarak dış tehditlere karşı savunma hazırlıklarını tamamladı. Alparslan'ın liderliği altında, Selçuklu Devleti güçlenerek, bölgedeki en önemli siyasi ve askeri güç haline geldi. Selçuklu Devleti'nin en büyük zaferlerinden biri, 1071 yılında gerçekleşen Malazgirt Savaşı'dır. Bu savaş, Sultan Alparslan'ın önderliğinde Bizans İmparatorluğu'na karşı kazanılmış ve Türklerin Anadolu'ya yerleşmelerinin önünü açmıştır. Malazgirt Savaşı'nın öncesinde, Bizans İmparatoru Roman Diyojen, Anadolu'daki Selçuklu tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla 200 bin kişilik büyük bir ordu toplamıştı. Alparslan, bu durumu fırsat bilerek, Bizans ordusuyla Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya geldi. Savaş başlamadan önce Alparslan, 40 bin kişiden oluşan askerlerine cesaret verici bir konuşma yaparak onları zafere inandırdı. Alparslan'ın stratejik dehası ve askerlerinin disiplini, savaşın seyrini değiştirdi. Selçuklu ordusu, Bizans ordusunu kuşatarak büyük bir yenilgiye uğrattı. Bizans İmparatoru Roman Diyojen esir alındı ve Selçuklular, büyük bir zafer kazandı. Malazgirt Zaferi, Anadolu'nun kapılarını Türklere açtı. Bu zaferle birlikte, Türkler Anadolu'ya yerleşmeye ve burada kalıcı bir hakimiyet kurmaya başladılar. Anadolu, Türk yurdu haline geldi ve bu durum, bölgenin tarihini derinden etkiledi. Bizans İmparatorluğu, Malazgirt Savaşı'ndan sonra büyük bir zayıflık içerisine girdi. Bu yenilgi, Bizans'ın Anadolu'daki kontrolünü kaybetmesine yol açtı ve imparatorluk ciddi bir prestij kaybına uğradı. Malazgirt Zaferi, Selçuklu Devleti'nin gücünü ve prestijini artırdı. Alparslan, İslam dünyasında büyük bir kahraman olarak kabul edildi ve Selçuklu Devleti, İslam dünyasının lideri olarak daha da güçlendi. Malazgirt Savaşı, Avrupa'da büyük bir endişeye yol açtı. Bizans'ın zayıflaması ve Anadolu'nun Türklere açılması, Avrupa Hristiyan dünyasında büyük bir tepki uyandırdı ve Haçlı seferlerinin başlamasına zemin hazırladı. Alparslan'ın Malazgirt Zaferi, sadece Selçuklu Devleti'nin değil, tüm Türk tarihinin en önemli başarılarından biridir. Bu zafer, Anadolu'nun Türkleşmesi sürecini başlatmış ve Selçukluların İslam dünyasındaki liderliklerini pekiştirmiştir. Alparslan'ın cesareti ve liderliği, Selçuklu Devleti'nin tarihindeki en parlak dönemlerden birini yaşamasını sağlamıştır. Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Alparslan, sadece savaş meydanlarındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda iç ve dış politikalarıyla da dikkat çeken bir liderdir. Onun yönetimi, Selçuklu Devleti'nin sağlam temeller üzerinde yükselmesine büyük katkı sağlamıştır. Alparslan, merkezi otoriteyi güçlendirmek için yerel beyler ve aşiret liderleriyle ittifaklar kurdu. Bu sayede, devletin farklı bölgelerinde çıkan isyanları bastırarak Selçuklu Devleti'nin bütünlüğünü korudu. Alparslan, adaletin sağlanmasına büyük önem verdi. Yönetiminde, halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için adalet sistemini güçlendirdi ve kadıları yetkilendirerek, haksızlıkların önüne geçmeye çalıştı. Ekonomik istikrarı sağlamak için, tarım ve ticareti teşvik etti. Özellikle ticaret yollarının güvenliğini sağlamak için, karayolları üzerinde güvenlik tedbirleri aldı ve tüccarların rahatça ticaret yapabilmesini sağladı. Alparslan'ın dış politikaları ise, Selçuklu Devleti'nin bölgesel gücünü artırmak ve İslam dünyasında liderlik rolünü pekiştirmek üzerine odaklanmıştır. Alparslan, İslam dünyasında birliği sağlamak için Abbasi halifeliği ile yakın ilişkiler kurdu. Abbasi halifesinin dini otoritesini tanıyarak, Selçuklu Devleti'nin İslam dünyasında saygınlığını artırdı. Alparslan, hem doğuda hem de batıda fetihler gerçekleştirerek, Selçuklu Devleti'nin topraklarını genişletti. Özellikle Anadolu'nun kapılarını Türklere açan fetihleri, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Alparslan'ın ölümünden sonra ise tahta geçen oğlu Melikşah, Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemlerinden birine imza attı. Melikşah'ın yönetimi, hem iç hem de dış politikada önemli reformlarla ve başarılarla doludur. Melikşah, babası Alparslan'ın izinden giderek merkezi otoriteyi daha da güçlendirdi. Devletin farklı bölgelerindeki valileri sıkı bir şekilde denetleyerek, merkezi yönetimin kontrolünü artırdı. Melikşah'ın en önemli yardımcılarından biri, ünlü Vezir Nizamülmülk'tü.
Nizamülmülk, devlet yönetiminde önemli reformlar gerçekleştirdi ve Selçuklu Devleti'nin bürokratik yapısını güçlendirdi. Onun en büyük katkılarından biri, Nizamiye medreselerinin kurulmasıdır. Bu medreseler, İslam dünyasında eğitim ve bilimin merkezi haline geldi. Melikşah, vergi sisteminde reformlar yaparak devletin gelirlerini artırdı. Adil ve düzenli bir vergi sistemi kurarak, halkın üzerindeki vergi yükünü hafifletti ve ekonomik istikrarı sağladı. Melikşah, babası Alparslan'ın bıraktığı yerden devam ederek Anadolu'daki fetihlere hız verdi. Selçuklu orduları, Anadolu'nun içlerine doğru ilerleyerek birçok önemli şehir ve bölgeyi ele geçirdi. Melikşah, İslam dünyasında barış ve istikrarı sağlamak için çeşitli diplomatik girişimlerde bulundu. Abbasi halifeliği ile ilişkileri daha da güçlendirdi ve İslam dünyasında birliğin korunmasına katkı sağladı. Melikşah döneminde Selçuklu Devleti, doğuda Karahanlılar ve Gaznelilerle, batıda ise Bizans ve diğer Hristiyan devletlerle mücadele ederek topraklarını genişletti. Bu genişleme politikaları, Selçuklu Devleti'nin bölgesel bir süper güç haline gelmesini sağladı. Selçuklu Devleti'nin tarihindeki en önemli figürlerden biri de Vezir Nizamülmülk'tür. Nizamülmülk, Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemlerinde görev yapmış ve devlet yönetimine yaptığı katkılarla tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Nizamülmülk, 1018 yılında Tuz şehrinde doğdu. Genç yaşlarda üstün zekası ve öğrenme arzusu sayesinde iyi bir eğitim aldı. İleri düzeyde eğitim gördükten sonra, devlet kademelerinde hızla yükseldi. Tuğrul Bey döneminde önemli görevler üstlendi ve yetenekleriyle dikkat çekti. Ancak asıl yükselişi, Alparslan ve Melikşah dönemlerinde oldu. Alparslan'ın tahta çıkışından sonra, vezirlik görevine getirilen Nizamülmülk, Selçuklu Devleti'nin yönetiminde etkin bir rol oynadı. Onun vezirliği, Selçuklu Devleti'nin altın çağı olarak adlandırılan döneme damgasını vurdu. Nizamülmülk'ün devlet yönetimindeki rolü, Selçuklu Devleti'nin kurumsal yapısını ve yönetim sistemini şekillendirmesi bakımından son derece önemlidir. Nizamülmülk, Selçuklu Devleti'nde bürokratik yapıyı güçlendirdi. Devletin merkezi otoritesini pekiştirmek için çeşitli idari reformlar gerçekleştirdi. Bu reformlar, devletin farklı bölgelerindeki valilerin merkezi yönetime bağlılığını artırdı ve bürokratik işleyişin daha düzenli hale gelmesini sağladı. Nizamülmülk'ün en önemli projelerinden biri, Nizamiye medreselerinin kurulmasıdır. Bu medreseler, İslam dünyasında eğitim ve bilimin merkezi haline geldi. Bağdat, Nişabur ve diğer önemli şehirlerde kurulan Nizamiye medreseleri, dönemin en büyük alim ve filozoflarını yetiştirdi. Bu eğitim kurumları, Selçuklu Devleti'nin entelektüel ve kültürel hayatına büyük katkılarda bulundu. Nizamülmülk, adaletin sağlanmasına büyük önem verdi. Kadılar ve yargıçlar aracılığıyla adaletin dağıtılmasını ve haksızlıkların önlenmesini sağladı. Onun döneminde, adalet sistemi güçlendirilerek, halkın güvenliği ve huzuru temin edildi. Nizamülmülk, siyasi ve askeri stratejiler konusunda da önemli rol oynadı. Selçuklu Devleti'nin fetih politikalarını ve dış ilişkilerini yönlendirdi. Onun zekası ve stratejik yetenekleri sayesinde, Selçuklu Devleti, bölgesel bir süper güç haline geldi. Nizamülmülk'ün en ünlü eserlerinden biri de Siyasetname adlı kitaptır. Bu eser, devlet yönetimi, adalet, bürokrasi ve liderlik konularında önemli tavsiyeler içerir. Siyasetname, sadece Selçuklu Devleti için değil, sonraki dönemlerde de devlet adamları ve yöneticiler için önemli bir başvuru kaynağı olmuştur. Nizamülmülk'ün mirası, Selçuklu Devleti'nin güçlenmesi ve uzun süreli bir istikrar sağlamasında büyük rol oynamıştır. Onun devlet yönetimindeki etkin rolü ve yaptığı reformlar, Selçuklu Devleti'ni sadece askeri alanda değil, kültürel ve bilimsel alanda da zirveye taşımıştır. Nizamülmülk'ün vizyoner liderliği, Selçuklu Devleti'nin tarihteki yerini sağlamlaştırmış ve onun mirası, bugün bile devlet yönetimi ve siyaset alanında önemli bir referans olarak kabul edilmektedir. Nizamülmülk'ün çalışmaları ve katkıları, sadece kendi dönemi için değil, sonraki nesiller için de bir ilham kaynağı olmuştur. Onun adı, Selçuklu Devleti'nin altın çağının simgesi olarak hatırlanmaya devam edecektir.
Büyük Selçuklu Devleti'nin altın çağı, hem ekonomik hem de kültürel alanda büyük ilerlemelerin kaydedildiği bir dönemdir. Selçuklu Devleti, Doğu ile Batı arasında önemli ticaret yollarına hakim olmuştur. İpek yolu ve baharat yolu gibi ticaret yolları, Selçuklu topraklarından geçmekteydi. Bu yollar üzerinde kervansaraylar inşa edilerek, tüccarların güvenli ve rahat bir şekilde seyahat etmeleri sağlanmıştır. Ticaretin gelişmesi, hem devletin gelirlerini artırmış, hem de ekonomik refahı sağlamıştır. Tarım ve hayvancılık, Selçuklu ekonomisinin temel taşlarından biriydi. Devlet, tarımsal üretimi artırmak için sulama kanalları ve tarım arazileri oluşturmuş, çiftçileri teşvik etmiştir. Bu sayede, gıda üretimi artmış ve halkın refahı yükselmiştir. Selçuklu döneminde el sanatları ve zanaatta büyük bir gelişme göstermiştir. Özellikle halı dokumacılığı, seramik ve metal işçiliği gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu ürünler, hem iç pazarda hem de dış pazarda büyük ilgi görmüştür. Selçuklu Devleti, bilimsel araştırmalara büyük önem vermiştir. Matematik, astronomi, tıp ve felsefe gibi alanlarda önemli çalışmalar yapılmıştır. Özellikle nizamiye medreseleri, dönemin en önemli eğitim kurumları arasında yer almış ve birçok bilim insanı yetiştirmiştir. Bu medreselerde eğitim gören öğrenciler, İslam dünyasının dört bir yanına dağılmış ve bilimsel bilgiyi yaymışlardır. Selçuklu döneminde sanat ve edebiyat da büyük bir gelişme göstermiştir. Şairler, yazarlar ve sanatçılar, Selçuklu saraylarında büyük ilgi görmüş ve desteklenmiştir. Bu dönemde yazılan edebi eserler, İslam kültürünün önemli bir parçası haline gelmiştir. Selçuklu Devleti'nin altın çağı, mimari ve şehirleşme açısından da büyük başarıların kaydedildiği bir dönemdir. Bu dönemde inşa edilen yapılar, Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerini oluşturur. Selçuklu mimarisi, özellikle cami, medrese, kervansaray ve köprü gibi yapılarla tanınır. Bu yapılar, hem estetik hem de işlevsellik açısından büyük bir ustalıkla inşa edilmiştir. Selçuklu mimarisi, kubbe ve minare gibi İslam mimarisinin karakteristik unsurlarını içerir. Ayrıca, süsleme sanatında da büyük bir incelik ve zarafet göze çarpar. Selçuklu Devleti döneminde, şehirler büyük bir gelişme göstermiştir. Başkentler ve önemli ticaret merkezleri, geniş caddeler, pazar yerleri, hamamlar ve eğitim kurumları ile donatılmıştır. Şehirlerde sosyal ve kültürel hayat canlanmış, halkın yaşam kalitesi yükselmiştir. Ticaretin gelişmesiyle birlikte, kervansaraylar ve ticaret merkezleri de büyük önem kazanmıştır. Selçuklu Devleti, ticaret yolları üzerinde kervansaraylar inşa ederek, tüccarların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamıştır. Bu yapılar, sadece konaklama ve dinlenme yerleri değil, aynı zamanda ticaret ve kültürel etkileşim merkezleri olarak da işlev görmüştür. Selçuklu Devleti'nin mirası, günümüze kadar ulaşan eserleri ve kültürel etkileriyle bugün bile yaşamaktadır. Melikşah'ın 1092 yılında ani ölümü, Büyük Selçuklu Devleti'nde büyük bir boşluk yarattı. Onun ölümünden sonra, devlet içindeki güç mücadelesi ve taht kavgaları, Selçuklu Devleti'nin zayıflamasına ve parçalanmasına yol açtı. Melikşah'ın oğlu Berkyaruk, tahta geçti ancak onun hükümdarlığı süresince sürekli olarak iç karışıklıklar yaşandı. Melikşah'ın diğer oğulları ve kardeşleri, taht üzerindeki hak iddialarını sürdürdüler ve bu durum, Selçuklu Devleti'nde bir dizi iç savaşın patlak vermesine neden oldu. Bu taht kavgaları, devletin merkezi otoritesini zayıflattı ve bölgesel beylerin güç kazanmasına yol açtı. Melikşah'ın ölümünden sonra, Selçuklu Devleti'nde yaşanan iç karışıklıklar ve taht kavgaları, imparatorluğun doğu ve batı kollarına ayrılmasıyla sonuçlandı. Bu durum, Selçuklu Devleti'nin siyasi bütünlüğünün sona ermesine ve bölgesel güçlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Doğu Selçukluları, İran ve Horasan bölgelerinde hakimiyet kurdular. Bu bölge, Büyük Selçuklu Devleti'nin en güçlü ve merkezi bölgesiydi. Ancak taht kavgaları ve iç karışıklıklar, Doğu kolunun da zayıflamasına neden oldu. Batı Selçukluları ise Anadolu ve Mezopotamya bölgelerinde hakimiyet kurdular. Bu kol, özellikle Haçlı seferleri sırasında büyük zorluklarla karşılaştı.
Batı Selçukluları, Haçlı ordularının Anadolu'ya saldırılarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Haçlı seferleri, 11. yüzyılın sonlarından itibaren başlayan ve Orta Doğu'da büyük değişimlere yol açan askeri ve dini harekatlardır. Bu seferler, Selçuklu Devleti üzerinde derin etkiler bırakmıştır. 1096 ile 1099 yılları arasında gerçekleşen 1. Haçlı Seferi, Haçlı ordularının Anadolu üzerinden Kudüs'e doğru ilerlemesiyle başladı. Haçlılar, Selçuklu ordularıyla birçok kez karşılaştılar ve ciddi çatışmalar yaşandı. 1097 yılında İznik'in Haçlılar tarafından ele geçirilmesi, Selçuklu Devleti için büyük bir kayıp oldu. Kudüs'ün Haçlılar tarafından ele geçirilmesi, İslam dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Bu seferler sonucunda, Orta Doğu'da çeşitli Haçlı devletleri kuruldu. Kudüs Krallığı, Antakya Prensliği ve Trablus Kontluğu gibi Haçlı devletleri, Selçuklu Devleti ve diğer İslam devletleri için sürekli bir tehdit unsuru haline geldi. Haçlı seferleri, Selçuklu Devleti için ekonomik ve askeri zorluklara yol açtı. Haçlı birlikleri, Selçuklu topraklarında yağmalama ve tahribat gerçekleştirdiler. Bu durum, Selçuklu ekonomisini olumsuz etkiledi ve askeri kaynaklarını tüketti. Haçlı seferleri, Selçuklu Devleti'nde zaten var olan iç karışıklıkları daha da artırdı. Taht kavgaları ve bölgesel güç mücadelesi, Haçlılarla mücadele sırasında devletin zayıflamasına ve parçalanmasına yol açtı. Selçuklu Devleti'nin önemli hükümdarlarından biri olan Sultan Sencer, 1118 yılında tahta çıktı ve uzun süre boyunca devletin doğu kanadını yönetti. Sencer, Melikşah'ın oğluydu ve onun yönetiminde devlet, iç karışıklıklara rağmen bir süre istikrar kazandı. Sultan Sencer, genç yaşlarından itibaren devlet işlerinde deneyim kazandı. Babası Melikşah'ın ölümünden sonra, Selçuklu Devleti'nin doğu bölgelerinde hüküm sürmeye başladı. 1118 yılında tahta çıktığında, güçlü bir merkezi otorite oluşturma çabası içine girdi. Sultan Sencer, hükümdarlığı süresince devletin idari yapısını güçlendirmeye çalıştı. Ekonomik alanda da reformlar yaparak, tarım ve ticaretin gelişmesini teşvik etti. Halkın refahını artırmak için çeşitli projeler başlattı ve vergilendirme sistemini yeniden düzenledi. Sencer, iç karışıklıkları bastırmak ve devletin birliğini korumak için çeşitli önlemler aldı. Dış politikada ise, komşu devletlerle dengeli ilişkiler kurmaya çalıştı. Ancak bu dönemde, Karahitaylar gibi yeni tehditlerle de karşı karşıya kaldı. Sultan Sencer döneminde Selçuklu Devleti, doğudan gelen yeni bir tehdit olan Karahitaylarla yüzleşmek zorunda kaldı. Karahitaylar, Orta Asya'nın güçlü göçebe kavimlerinden biriydi ve Selçuklu Devleti için büyük bir tehdit oluşturdular. Karahitaylar, 12. yüzyılın başlarında Orta Asya'da güçlü bir devlet kurdular. Bu göçebe kavim, bölgedeki diğer devletlerle çatışarak geniş topraklar elde etti ve Selçuklu Devleti'nin doğu sınırlarına kadar ilerledi. Karahitaylar, Selçuklu topraklarına sık sık akınlar düzenlediler. Bu saldırılar, Selçuklu Devleti'nin doğu bölgelerinde büyük tahribatlara yol açtı. Sultan Sencer, bu tehdidi bertaraf etmek için askeri önlemler almak zorunda kaldı. Karahitaylar ve Selçuklu Devleti arasındaki en önemli çatışmalardan biri, 1141 yılında gerçekleşen Katvan Savaşı'dır. Bu savaş, Selçuklu Devleti için büyük bir dönüm noktası olmuştur. Katvan Savaşı, Karahitayların Selçuklu topraklarına yönelik sürekli saldırılarının bir sonucu olarak patlak verdi. Sultan Sencer, Karahitay tehdidini ortadan kaldırmak ve doğu sınırlarını güvence altına almak için Karahitaylara karşı büyük bir sefer düzenledi. Katvan Ovası'nda yapılan savaş, Selçuklu ordusu ile Karahitay ordusu arasında şiddetli çatışmalara sahne oldu. Ancak, Selçuklu ordusu, Karahitayların üstün savaş taktikleri karşısında ağır bir yenilgiye uğradı. Bu yenilgi, Selçuklu Devleti'nin doğu kanadında büyük bir zayıflamaya yol açtı. Katvan Savaşı'nın ardından, Selçuklu Devleti'nin doğu bölgelerinde büyük bir otorite boşluğu oluştu. Sultan Sencer, bu yenilgiden sonra devletin içindeki otoritesini yeniden tesis etmekte zorlandı. Karahitaylar ise, bu zaferle birlikte Orta Asya'daki güçlerini pekiştirdiler ve Selçuklu Devleti üzerinde baskılarını artırdılar. 13. yüzyılın başlarına gelindiğinde ise,
Moğol İmparatorluğu'nun yükselişi ve Orta Asya'daki genişlemesi, Selçuklu Devleti için büyük bir tehdit oluşturdu. Moğol istilası, Selçuklu Devleti'ni derinden etkiledi ve devletin zayıflamasına yol açtı. Cengiz Han liderliğindeki Moğollar, 13. yüzyılın başlarında büyük bir imparatorluk kurdular ve Orta Asya'dan başlayarak batıya doğru hızla ilerlediler. Moğolların askeri üstünlüğü ve acımasız savaş taktikleri, karşılaştıkları devletleri hızla yenilgiye uğrattı. Moğollar, Selçuklu Devleti'nin doğu topraklarına saldırılar düzenlemeye başladılar. Bu saldırılar, Selçuklu ordularını ve halkını büyük bir tahribata uğrattı. Moğol istilası, Selçuklu Devleti'nin doğu bölgelerinde büyük bir yıkıma yol açtı ve bu bölgelerdeki Selçuklu kontrolünü zayıflattı. Moğol saldırıları, Selçuklu Devleti'nin ekonomik ve askeri kaynaklarını tüketti. Tarım arazileri tahrip edildi, ticaret yolları kesildi ve halk arasında büyük bir yoksulluk başladı. Askeri gücünü kaybeden Selçuklu Devleti, Moğollar karşısında direnme gücünü yitirdi. Moğol istilası ve iç karışıklıkların birleşimi, Selçuklu Devleti'nin sonunu getirdi. 13. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, Selçuklu Devleti, siyasi ve askeri olarak tamamen çökmüş durumdaydı. İç karışıklıklar, taht mücadeleleri ve Moğol istilası, Selçuklu Devleti'nin merkezi otoritesini tamamen yok etti. Devletin yönetim yapısı çöktü ve bölgesel beyler, bağımsız hareket etmeye başladılar. Selçuklu Devleti'nin zayıflamasıyla birlikte, Anadolu'da birçok beylik bağımsızlığını ilan etti. Bu beylikler, Selçuklu Devleti'nin mirasını devralarak kendi yönetimlerini kurdular. Osmanlı Beyliği de bu beyliklerden biri olarak, zamanla büyük bir imparatorluk haline gelecekti. 13. yüzyılın sonlarına doğru, Selçuklu Devleti resmen sona erdi. Son Selçuklu Sultanı, Moğollar tarafından esir alındı ve Selçuklu toprakları tamamen Moğol hakimiyeti altına girdi. Bu dönem, Selçuklu Devleti'nin resmi olarak sona erdiği ve Orta Asya'da Moğol İmparatorluğu'nun hakimiyetinin başladığı dönemdir. Büyük Selçuklu Devleti, siyasi ve askeri başarılarının yanı sıra, kültürel ve bilimsel alanda da derin izler bırakmıştır. Devletin mirası, Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafyada etkili olmuş ve tarih sahnesinde önemli bir yer edinmiştir. Selçuklular, İslam kültürünü ve sanatını büyük ölçüde zenginleştirmiştir. Mimari alanda yaptıkları eserler, günümüzde bile hayranlık uyandırmaktadır. Selçuklu döneminde inşa edilen camiler, medreseler ve kervansaraylar, mimarlık tarihinin en önemli yapıları arasında yer alır. Bu eserler, İslam sanatının ve mimarisinin doruk noktalarını temsil eder. Selçuklu Devleti, bilim ve eğitim alanında da önemli katkılar sağlamıştır. Nizamülmülk tarafından kurulan Nizamiye medreseleri, dönemin en önemli eğitim kurumları arasındaydı ve İslam dünyasında eğitim ve bilimin gelişimine büyük katkı sağladı. Bu medreseler, birçok ünlü bilim insanı ve düşünür yetiştirmiştir. Selçuklular, güçlü bir merkezi yönetim ve etkili bir bürokratik yapı kurarak, yönetim alanında da örnek teşkil etmişlerdir. Bu yapılar, sonraki Türk ve İslam devletlerine model olmuştur. Selçuklu Devleti'nin siyasi ve askeri organizasyonu, Osmanlı İmparatorluğu başta olmak üzere birçok devlete ilham kaynağı olmuştur. Büyük Selçuklu Devleti, sadece bir siyasi güç olmanın ötesinde, kültürel, bilimsel ve ekonomik alanlarda da derin izler bırakmıştır. Selçukluların mirası, günümüzde bile Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafyada hissedilmektedir. Onların inşa ettikleri yapılar, kurdukları eğitim kurumları ve geliştirdikleri ticaret yolları, tarihin önemli mirasları olarak kabul edilmektedir. Selçuklu Devleti'nin mirası, İslam dünyasının ve Türk tarihinin önemli bir parçasıdır. Onların başarıları, sonraki nesiller için ilham kaynağı olmuş ve tarih boyunca hatırlanacak büyük bir miras bırakmıştır. Büyük Selçuklu Devleti'nin tarih sahnesindeki rolü, tarih kitaplarında ve akademik çalışmalarda her zaman önemli bir yer tutmaya devam edecektir.